İnsanlık tarihi zaferler kadar acımasızlıklarla da dolu. Peki 21. yüzyılda teknoloji ve bilim ilerlerken neden hala savaşlar, eşitsizlikler ve nefret devam ediyor? Bugün bu sorunun izini süreceğiz. Tarihin karanlık sayfalarından modern toplumun psikolojisine, zalimliğin köklerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı dönemiydi. İki dünya savaşı, soykırımlar ve milyonlarca masumun ölümü. Örneğin 1994 Ruanda soykırımında sadece 100 günde 800 bin insan komşuları tarafından katledildi. Peki bu kadar organize bir şiddet nasıl mümkün oldu? Tarih bize şunu öğretiyor. Zalimlik insanlığın istisnası değil, maalesef kuralı olabiliyor. Peki bu kuralı tetikleyen ne? Cevabı insan psikolojisinde aramalıyız. 1960'larda psikolog Stanley Milgram şok edici bir deney yaptı. Denekler otorite figürü tarafından emir alınca masum insanlara ölümcül elektroşoklar verdi. Peki sıradan insanlar nasıl bu kadar acımasız olabiliyor? Otorite öteki algısı. Stanford hapishane deneyinde normal üniversite öğrencileri gardiyan rolüne bürününce sadistleşti. Bu, zalimliğin sadece kötü insanlar değil, hepimizin içinde uyuyan bir canavar olabileceğini gösteriyor. Peki, modern dünya bu canavarı nasıl besliyor? Dünya nüfusunun en zengin %1'i, toplam servetin %45'e sahip. Bu uçurum toplumsal öfkeyi körüklüyor. Örneğin 2011'deki Arap Baharı işsizlik ve yoksullukla tetiklendi. Ancak bu öfke çoğu zaman daha fazla şiddete dönüştü. Suriye'deki iç savaş 13 milyon insanı evsiz bıraktı. Peki bu savaş nasıl bu kadar uzun sürdü? Tabii ki de silah ticareti ve ekonomik çıkarlar. Dünya zalimliği durdurmak yerine bazen onu finanse ediyor. Zalimlik insanlığın kaderi değil. Tarih bize şunu gösterdi. Değişim kolektif bilinçle mümkün. Örneğin Güney Afrika'da apartheid rejimi şiddetsiz direnişle yıkıldı. Peki bugün ne yapabiliriz? İlk adım ötekiyi insan olarak görmek. Peki günümüzde zalimlik nasıl bir şekil aldı? Artık savaş meydanları değil, ekranlarımız savaş alanı. Sosyal medyada bir yorum, bir paylaşım bir kişinin hayatını mahvedebiliyor. Örneğin 2019'da bir genç sosyal medyada maruz kaldığı zorbalık nedeniyle intihar etti. Bu, sanal dünyanın gerçek acıları nasıl tetiklediğinin çarpıcı bir örneği. İş yerlerinde mobbing, okullarda zorbalık, sokaklarda ayrımcılık, zalimlik artık daha sessiz ve sinsice ilerliyor. Örneğin bir çalışan üstleri tarafından sistematik olarak baskı altına alınıyor ve kimse bunu görmüyor. Ya da bir öğrenci sınıf arkadaşları tarafından dışlanıyor ve bu durum yıllarca sürüyor. Zalimlik sadece insanlara değil, doğaya ve hayvanlara da yöneliyor. Orman yangınları, plastik atıklar, nesli tükenen hayvanlar, insanlık kendi evine zarar veriyor. Örneğin 2020'de Avustralya'daki yangınlarda 1 milyardan fazla hayvan öldü. Bu doğaya karşı işlenen bir zalimlik değil mi? Peki neden zalimlik bitmiyor? Cevap basit. Çünkü zalimlik karlı. Silah ticareti, savaş endüstrisi, sosyal medyadaki nefret söylemi hepsi birilerinin cebini dolduruyor. Örneğin 2022'de dünya genelinde silah harcamaları 2 trilyon doları aştı. Bu insanlığın önceliklerini gösteren acı bir tablo. Zalimlik insanlığın karanlık yüzü. Ancak her karanlık bir ışıkla aydınlanabilir. Bugün bu videoyu izleyerek ilk adımı attınız. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için lütfen bir beğeni bırakın. Riva'da merak uyandıran sorulara cevaplar bulmaya devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için büyük bir motivasyon kaynağı.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.